Değerli dostum merhabalar. Bugün mobbingçinin amacına karşı kendi iç huzurunu korumanın öneminden bahsedeceğiz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki mobbing yapan kişinin en temel amacı nedir? Seni yıldırmaktır. Seni yıldırmak nasıl olur? Özellikle iç huzurun tükendiğinde, öz saygın bittiğinde, hayattan artık zevk almadığında aslında seni yıldırmış olur. Yani mobbingçinin asıl amacı senin iç huzurunu bozmaksa sen iç huzurunu korumaya odaklanmalısın. Mobbingçi senin iç huzurunu ne kadar bozduğunu anlarsa o kadar daha çok üstüne gelecek. Seni daha çok sıkıştırmaya devam edecek. Sen ise giderek hukuki hakların da dahil olmak üzere belki onları kullanacak enerjiye bile sahip olamayabilirsin. Dikkat çekmek istediğim nokta bu durumda sürekli mobbingçiyi hayatının gündemine alma. Her ne kadar her gün karşına çıksa da senin hayatının merkezinde onun olmadığını anlasın. Sakinliğini koruduğunu, iç huzurunu koruduğunu fark ettikçe kendi zayıflığı daha fazla ön plana çıkacaktır. Çünkü mobbing yapan kişiler aslında kendi zayıflıklarını, kendi içlerindeki o eksiklikleri bastırmak için daha çok bunu yaparlar. Siz o mobbingçiyi çok güçlü, kudretli olarak görürsünüz. Ama aslında derine indiğinizde çok zayıf, çok korkak bir insanla karşı karşıya olduğunuzu görürsünüz. Ancak mobbingçi şuna alışmıştır. Alıştığı taktikleri uyguladığında karşısındaki insanın yani onun gibi olmayan, saygılı, dürüst, anlayışlı bir insanın onun bu agresif, onun bu zorba tavırları karşısında dengesinin bozulacağını hesap eder. Yani mobbing için aslında kafasındaki ilk durum size yaptığı hamlelerle sizin dengenizi bozacağından çok emindir. Yani sizin iç huzurunuzu bozdukça mutlu olur. Bunu gördükçe mutlu olur. Size o verdiği negatif enerjiyi, söylediği sözler, davranışlar hepsinin sizde belli bir davranış kalıbına sebep olacağını hesaplar ve buna göre hareket eder. Bu bakımdan mobbingçiyi bu noktada istediğini vermemek gerekir. Bunları aslında ben bir taktik, teknik olmaktan ziyade bir bakış açısı kazanmanız için size anlatıyorum. Yani sadece mobbingçiye ve onun özelliklerine odaklandığınızda gözünüzde onu daha fazla büyütürsünüz. O dönemde hayatınız sadece size mobbing yapan, iş yerinde psikolojik şiddet uygulamaya çalışan bir kişiye odaklandığınızda aslında hayat dengeniz daha fazla alt üst olacak. Bunu tamamen yok sayamazsınız tabii ki. Olmamış gibi işte polyanacılık yapın demiyorum. Ancak onu boşa çıkartmak için kendinizi daha fazla güçlendirmelisiniz. Aslında her zorluğun öğretici olduğunu biliyoruz. Bunu söylemenin de çok hoş olmadığını da biliyorum. Şu anda bir mobbing yaşıyorsan, ya hocam bana öğreticilikten bahsetme, bundan nasıl kurtulurum diye düşünüyor olabilirsin. Tabii ki bu işin farklı boyutları söz konusu. İşte hukuki boyutunda bir hukukçudan bu konuda görüş almak daha iyidir. Bunun dışında eğer artık gerçekten ruhsal olarak sana zarar verdiğini fazlasıyla hissediyorsan bir psikologdan destek alman gerekebilir. Benim burada bahsettiklerim genel olarak çok zor durumlara düşmeden önce yapman gerekenlerden bahsediyorum. Mobbing için sana karşı başladığı o yıldırma hareketlerine karşı beklediği duruma düşmemeyi öğrenmelisin. Bunun için ne yapabilirsin? Mobbingçinin beklediği davranışları her zaman yapma. Yani beklediği davranışlar nedir? Örneğin seni bir toplantıda bozmak için bir cümle söylediğinde senin mutlaka bozulacağını ve moralinin yerle bir olacağını, orada bir çöküş yaşayacağını düşünebilir. Eğer sen böyle daha duygusal bir insansan oradan senin üzerine gelir. Ya da senin aslında agresif bir yönünü de tespit etmiş olabilir. Yani her insanın belli durumlarda verdiği bazı kalıp tepkiler olabiliyor. Senin orada ona karşı çok fazla bir şekilde tepki vereceğini de düşünebilir ve bu şekilde seni insanların gözünün önünde agresif, işte şakadan anlamayan, hemen saldırı pozisyonuna geçen bir insan konumuna sokmaya çalışabilir. Burada her kişinin durumu farklıdır. Yani ben burada hepinize aynı tavsiyeleri verirsem çok doğru olmaz. Tabii ki genel geçer bazı şeylerden herkes için ortak bahsetmek gerekir. Ancak sınır koymak dediğimizde bu kişiden kişiye değişir. Mobbingçinin sizin üzerinizde ne oynadığını siz kendi karakterinizle anlamanız lazım. Bu yüzden biraz da içe dönmeniz lazım. Sizin kendi iç dünyanızda mobbingçinin kullanabileceği yönleriniz neler? Bunları tespit edip bunlarla aslında hem barışmanız lazım
Eğer geliştirmeniz gereken yönleriniz varsa bunların üzerine gitmeniz lazım. Bunları geliştirmeniz lazım. Hem de mobbingçiye fırsat vermemeniz lazım. Aslında şunu söylemek istiyorum. Mobbingçi sizin bir tuşunuza bastığınızda aynı sesi verdiğinizi tespit ederse o tuşa basar arkadaşlar. Yani siz belli bir şakadan sinirleniyorsanız size o şakayı en olmadık yerde yapar. Sizin hangi konudan demoralize olduğunuzu, ne söylersem burada morali bozar, çöker diye tespit ettiyse, yani o tuşa bastığında sizdeki moral çöküşü gerçekleşiyorsa o tuşa basar arkadaşlar. Mobbingçiye beklediği tepkileri vermek onun istediği bir şeydir. Beklediği tepkiler aslında bazen sizi sinirlendirmek olabilir. Bazen sizi demoralize etmek olabilir. Bazen sizin küsüp oradan gitmeniz olabilir. Bu sizin karakterinizle ilgili. Bazen yanıt vermemek en doğrusudur. Eğer sinirli biriyseniz, kendinizi bu noktada kontrol edemeyeceğinizi düşünüyorsanız, mobbingçi sizi orada kışkırttığında bir ortamda bunu anlayın. Yani ne yapmaya çalıştığını anlayın. Onun amacı ne? Siz orada o sinirlenme tepkisini, belki biraz agresifleşecekseniz, orada onu hiç beklemediği bir şey yapın ve orada gülümseyin. Küçümseyici, alay edici bir gülümsemeyle geçiştirin. Bütün sözünü bitirsin ve onu hiç dinlemeden, tabiri caizse takmadan diğer toplantıdaki başka bir kişiye ana gündem üzerinden devam edin ve onu yok sayın. İşte bu projede pek katkısı yok gibi bir suçlama yaparsa, ki aslında katkınız olduğunu da biliyorsanız, orada sessiz kalıp sinirlenmek ya da içe kapanmak yerine cevabınızı verin. Orada bu projeye ne kadar katkı yaptığımı en iyi ben biliyorum. Bir ekip çalışmasıyla yapıldı. Herkesin çok değerli katkıları olduğu gibi benim katkım da yadsınamaz. Bunu da siz de biliyorsunuz diyebilirsiniz. Mesela burada sizden bunu beklemediği için aslında onun beklediğini yapmamış olursunuz. Özetle burada demek istediğim şu. Mobbingçi sizi önce tanır. Neye nasıl tepki vereceğiniz konusunda bazı alıştırmalar yapar ve buna göre hareket eder. Siz her zaman her konuya aynı tepki verirseniz ona göre sizin üzerinize gelir. Bu bakımdan onun aslında sizi çekmek istediği durumu fark edin. Kimi zaman sessiz kalmak, kimi zaman ise ses çıkartmak bir çözüm olabilir. Veya cevap verdiğinizde suçlayıcı, siz de onu itham edici şeyler söylemek yerine kendinizi sadece ifade edip konuyu kapatın ve onun daha fazla şeyden bahsetmesine izin vermeyin. Mobbingçi sizi öngörülemez görmesi lazım. Aslında siz mobbingçiyi öngörülemez olarak görüyorsunuz. Ancak mobbingçiler çok öngörülemez değildir. Yapacakları şeyler bellidir. Bugün benim daha önce çektiğim mobbingle ilgili videoya da bakabilirsiniz. Farklı videolara da bakabilirsiniz. Kitaplara bakabilirsiniz. Yapacağı şeyler benzer. Kimi zaman sizi yok sayma, toplantı ortamında ya da bir sosyal grubun, iş grubun içerisinde eleştirme, bir işi yapamayacağınızı ima etme, yaptığınız işte bir beceriksizlik olduğunu ima etme, bazı özelliklerinizle alay etmeye çalışma, kimi zaman size iş vermeme, kimi zaman fazla iş verme gibi, yani bunlar farklı videolarda da tanımlanıyor. Bütün bunlara karşı ise aslında sizin nasıl davranacağınızı tespit etmiş. Belki iş vermediğinde aman canım vermezse vermesin diye düşünüyorsunuzdur ama sonra bunu kullanıyordur. Hiçbir iş yapmıyor diyordur. Oysa size yeteri kadar iş vermiyorsa, diğerlerinden az iş veriyorsa burada belki de gerekirse yazılı bir şekilde mail yoluyla elimdeki işleri bitirdim. Yapmamı gerektiren başka bir şey varsa memnuniyetle yaparım diye mail atmanız aslında gerekli tepki olabilir. Bazen de çok fazla iş veriyorsa bu noktada da çok fazla işim var aman iş yapmıyorum gibi şikayetlenmek yerine elinizdeki mevcut işlere odaklanıp bunları iyi bir şekilde bitirmeye. Diğer işlerin neden bitmediğini sorduğunda elinizdeki bu önemli işi iyi bir şekilde teslim etmeye çalıştığınızı ve bunun üzerinde çalıştığınızı, eğer konunun aciliyeti varsa bu konuda farklı bir personelden size destek vermesini, sağlanmasını isteyebilirsiniz ki bu da en doğal hakkınız. Yani birazcık burada yine duruma özel tepkiler vermek gerekiyor. Kimi zaman bir şey talep etmek gerekebilir. Kimi zaman ise reddetmek gerekebilir. Bunlar biraz duruma bağlı. Ancak her konuda hep aynı şeyi yapıyorsanız burada sizi kullanacaktır. Örneğin size fazladan iş verdiğinde sürekli bunu çok abartılı bir şekilde tepkisel davranıyorsanız bunu kullanıp sizi daha çok kışkırtmaya çalışabilir. Ancak sırf ses çıkartmayayım diye bütün işleri üstünüze alıyorsanız da bu sefer size
sürekli iş yükü altında ezip sizi daha çok iç huzurunuzu bozarak özgüveninizi zedeleyebilir. Bu bakımdan herkesin kendi karakterini tanıması, mobbingçinin sizi tanıdığı kadar kendinizi iyi tanımanız gerekiyor. Ayrıca mobbingçinin aslında çok da güçlü bir karakter olmadığını, zayıf bir karakter olduğunu unutmayın. Sizin ona karşı beklenmedik tepkiler verdiğinizde sizi öngörülemez olarak görecek ve o istediği ego tatminine, o istediği zorbalık düzeyine ulaşamayacak. Bu bakımdan sizinle uğraşmaktan vazgeçebilir. Ancak bu süreçte biraz daha dozajı arttırabilir. Dozajı arttırdığında yine sakin kalmayı bilmelisiniz ve bu noktada asla fevrileşmemelisiniz. Eğer tabii ki bu durum artık bazı hakaretlere, tacize, zorbalık düzeyine çıkıyorsa burada hukuki prosedürleri mutlaka düşünmelisiniz. Ancak özellikle mobbingin başlangıç aşamalarında kendi iç huzurunuzu korumanız gerçekten önemli. İç huzurunuzu korumanız sadece iş yeri içerisinde olabilecek bir şey değil. Özellikle ailenizle, çevrenizle daha iyi vakit geçirmeye çalışın. Bunun yanı sıra kendinizi geliştirebileceğiniz kitaplar okuyun. Size keyif veren, sizi iyi hissettirecek kitaplar okuyun, filmler izleyin. Doğadan hoşlanıyorsanız doğada yürüyüş yapın. En sevdiğiniz, size huzur veren, mutluluk veren kimse ailenizden, arkadaşlarınızdan onlarla görüşün. Kimi dostlarınıza konu hakkında görüşlerinizi açıklayın. Onların görüşlerine başvurun. Unutmayın ki iç huzurunuz her şeyden önemli. Ve bu günler gelip geçecek. Mobbingin şöyle bir özelliği var. Aslında bütün olumsuz durumlar gelecek kaygısına neden olur. Bugünler hiç bitmeyecekmiş gibi düşünebilirsiniz. Ancak bitecek. Emin olun bitecek. Yeter ki siz güçlü kalın. Siz iç huzurunuzu koruyun ve sizin dengenizi bozmak isteyen bu zorbalara karşı taviz vermeyin. Tabii ki burada şunu demek istemiyorum. Bu yaşanan durum sizi hiç etkilemeyecek demek istemiyorum. Tabii ki etkileyecek. Ancak bu etkilenme karşı tarafı da hiç etkilemiyor diye düşünmeyin. Mobbingçinin de hiç gerilmediğini, kaygı duymadığını, endişelenmediğini düşünmeyin. Aslında onun da toplum nezdinde değersizleşmekten korktuğunu bilebilirsiniz. Hatta kendini değersiz hissettiğini emin olabilirsiniz. Bir kere kendiyle barışık bir insan zaten başkasına bir zorbalık yapmaya çalışmaz. Kendiyle barışık olmayan, birçok noktada eksiklikleri bulunan, aslında özgüvensizliğini bu tarz saldırganlıklarla baskılamaya çalışan biriyle karşı karşıya olduğunuzu unutmayın. O da sizi zayıf gördüğü için veya kıskandığı için, sizi zayıf gördüğü için bunu yapıyor olabilir. Kıskandığı için yapıyor olabilir. Rakip gördüğü için yapıyor olabilir. Yani mobbingçi her zaman sadece zayıf birini bulup onun üzerine gelmez. Aslında korktuğu kişilerin de üstüne gelebilir. Eğer siz kendinize güveniyorsanız aslında orada mobbingçinin sizden korktuğunu düşünebilirsiniz. Sizi rakip gördüğünü, sizden çekindiğini, bu yüzden sizi baskılamaya çalıştığını. Yani burada benim sözüm geçer, burada en büyük benim gibi mesajlar vermeye çalışıyor olabilir. İletişim burada önemli. Kendinizi savunurken karşı tarafı asla itham etmeyin, buna düşmeyin. Çünkü bunu kullanır, kendi yaptığını değil, sizin ona söylediklerinizi anlatır insanlara. Veya insanlar bir ortamda sizin de onun da problemli insanlar olduğunu düşünürler. Ona onun seviyesinden karşılık vermeyin. Şunu da unutmayın, karşınızdaki insan kötü diye siz de buna kötü olarak çözüm aramayın. Yani bazen böyle tavsiyeler görüyorum sosyal medyada. İşte alçak gönüllü olmayın, ezilirseniz. İşte insanlara nazik davranmayın, size zorbalık yaparlar. İnsanlara şöyle, böyle bir şey yok arkadaşlar. Siz de onlara benzeyecekseniz neyin mücadelesini veriyoruz? Bu bakımdan onlara asla benzemeyin. Onlar gibi olmayın. Çünkü en kötü durum, ya mobbing görmekten bile daha bir kötü durum bence. Mobbingçi olmak, onu bu duruma getiren bu eksiklikler, mutsuzluklar, iç huzursuzluklar emin olun ona bir cehennem yaşatıyor. Ve o zaten aşağılık bir duruma düşmüş durumda. Siz bu duruma düşmeyin. Siz onun gibi olmayın. Siz alçak gönüllü olmayı, nazik olmayı, saygılı olmayı bir erdem olarak kabul etmeye devam edin. Ancak yeri geldiğinde ona sınır koymayı, yeri geldiğinde gülüp geçmeyi, yeri geldiğinde onu o sizi alaya aldığında siz de onu alaya alıp geçip gitmeyi öğrenin. Duruma göre bunlar değişebilir. Yani şöyle toparlayacak olursak, mobbingçinin temel hedefi sizin iç huzurunuzu bozmak, sizi yıldırmak. Siz de bunun farkında olarak öncelikle iç huzurunuzu korumaya çalışın
ve mobbingcinin aslında zayıf, kendi eksiklikleri olan, iç huzursuzluğu, iç çatışmaları olan ve emin olun aslında o güçlü görüntüsünün arkasında korkak bir insan olduğunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Birisi size zorbalık yapmaya çalışıyor diye siz de kendinizi savunmak için başkalarına zorbalık yapmayın. Ya da onun dilinden ona cevap vermeyin. Onun seviyesine asla düşmeyin. Siz kendi seviyenizi her zaman koruyun. O yaptıklarıyla ortada olsun. Siz de yaptıklarınızla ortada olun. Onun seviyesine inerseniz, onun diline gelirseniz onunla zaten rekabet edemezsiniz. Belki kısa vadede size avantajlı gelebilir. Ancak uzun vadede diğer insanlar da sizi iki sorunlu insanın karşı karşıya geldiği bir durum olarak görebilir. Bu bakımdan kendi sakinliğinizi mutlaka koruyun. Yine mobbing ile ilgili, bu zorba insanlarla ilgili farklı videolarda çekmeye devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.